Herkese merhaba, herkese merhaba. Sevgili Onur Akay ile birlikteyiz. Sevgili Onur Akay'a da merhaba. Onurcuğum, hoş geldin yeni bir yayına. Sevgili izleyenler de hoş geldi. Nasılsın Onurcuğum, iyi misin? Hoş bulduk. Çok çok iyiyim Bilal abicim. Şimdi daha da keyifli olacak bu pazartesi akşamım. Sizle olmak beni çok mutlu ediyor. Herkese de sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Evet, herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar, magazin dünyasında ne yaşanıyorsa bu yayında bulacaksınız. Güncel konular, özel konular, hepsini konuşacağız. Dilek Şenyurt özel abonem merhaba, merhaba, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Dilek Şenyurt ve diğer arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyoruz ve Onur Akay'ı bekletmeden hemen konulara geçelim. Sevgili Onur Akay, bu ünlülere yasaklı madde operasyonu yapıldı ya, onun ardından tabii test sonuçları bekleniyor. Yani kimlerin Evet. yasaklı madde kullanıp kimlerin kullanmadığı belli olsun diye ve bugün Emrullah Erdinç, ünlü adliye ve polis muhabiri, yazar Evet. bir bilgi verdi. Dedi ki oyuncuların o gün sabahleyin evine gittiği zaman jandarma evlerinde arama yapılmadı dedi. Direkt olarak evlerinden alındılar, sorguya götürüldüler. Sonra da testleri yapıldı. Bazı ünlü isimler ifadelerinde geçmişte uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti dedi, itiraf etti dedi. Bizim de tahmin ettiğimiz bazı isimler vardı ama ne diyorsun? Yani çözüldüler mi sence? Nasıl olsa ortaya çıkar diye. Fakat geçmişte dediği o da şüpheli. Yani şu anda kullanmıyoruz. Geçmişte sence korktular mı bazı şeyleri orada söylediler mi polise? İtiraf mı ettiler? Ne diyorsun? Bilal abicim itiraf etmişlerdir. Daha önce de rastladık. Bundan önce e, bu şekilde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan veya ifadesi alınan kişilerden itiraf edenler olmuştu hatırlarsanız. Evet, evet. 2013 senesinde mesela yaşam Tabii, böyle bir gelişmeyi. O zamanki büyük tabii. operasyondu ünlülerle ilgili. Evet. Araması yapılmaması mesela demek ki yani satıcılık değil de kullanım şüphesi üzerinde bence ilerlendiğini düşünüyorum. Yani kullanım olarak bakıyorlar. Geçmişte de olduğu için kesinlikle aralarında da olmuştur. Bu piyasada zaten piyasanın içinde olan kişiler uyuşturucu kullananları duyuyorlar. O kadar küçük bir piyasa ki aslında büyük gibi görülse de Değil mi? kulislerde konuşuluyor, ortamlardan e, ait olanlar başka yerde anlatıyor. Tabii yasaklı madde sağlığa zararlı, özendirilmemesi için çok fazla haber yapılmıyor bu konular. En çok işte böyle bu şekilde ancak gözaltına soruşturma açılırsa basına yansıyor. Geçmişte diyor yani geçmişte kullanmıştım diyorsa hukuki sonuçları da pek ama yani elde bir kanıt olarak savcılık nezdinde önemli bir delil teşkil edebilir. Satıcı ve kullanıcı olsa da ceza alıyor artık. Tabii, tabii, tabii. Satıcılar zaten alıyor, kullanıcılar da alıyor. Onun için geçmişte demişlerdir. Ama tabii bu sonuçların çıkması bence önemli. Son zamanlarda kullanıp ortaya çıkacaktır. Fakat bazı maddeler var ki yasaklı maddeler 5 sene bile saç telinde çıkıyor. Ondan dolayı sonuçlarla her şey ortaya çıkar bence. Evet, ondan dolayı demiş olabilir. Yani, saç telimde çıkacak, saç teli Nasıl ortaya çıkacak? tetkikinde çıkacak bu. Geçmişte kullandım diye ondan dolayı söylemiş olabilirler. Bir de şöyle bir şey yazmış Emrullah Erdinç. Bu da jandarmayı da şaşırtmış, beni de şaşırttı. Avrupa'da bazı ülkelerde yasaklı, bazı ülkelerde serbest olan bazı yasaklı maddeler var. Sen de biliyorsun. İşte Hollanda'da mesela Tabii, bir tür isim burada açık açık veremiyoruz. Bir tür tabii.
bir tür yasaklı madde Hollanda'da mesela serbest, satışı da serbest. Tabii. Belli bir oranda bulundurabiliyor oradaki insanlar. Avrupa'da serbest olan bazı yasaklı maddelerin kullanımının Türkiye'de de serbest olduğunu sanıyorlarmış. Bu ünlüler içinde aralarında bazıları. Yani bu konuşmalardan, ifadelerden o da ortaya çıkmış. Halbuki burada her türlü madde kullanımı suç ve yasak. Her Tabii. türlü. Şunu da ekleyelim hemen. Tabii sen de söyledin. Yasaklı madde kullanmak suç. Cezası da 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezası var. Neden kullanıyorlar? Daha isimlerde rastlanıyor gibi bir şey var, bir algı var ama aslında toplumun her kesiminde görülüyor. Ünlüler daha çok göz önünde olduğu için belki onlarda çok fazla görülüyormuş gibi bir algı var aslında ama yarası. Tabii ünlülerin de medyanın ilgi odağı olması Bilal abicim, yaşam tarzı, sosyal çevre, ekonomik imkan var. Yani aynı zamanda bu psikolojik baskı, stres, işte sürekli odağı olmak, yani sanatçıların böyle kırılgandır, naiftir, farklıdır. Ondan dolayı da kullananlar oluyor. Ve de medyanın da aslında geçmişte hata yapmış, kullanmış ve kurtulmuş kişilere daha böyle anlayışlı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çok haklısın, çok haklısın Onur Akay. Onur Akay, Hande Erçel ve Barış Arduç dizileri ne yazık ki hep geriye gitti reyting olarak. Ve en son 4. bölüm, Cuma günü yayınlanan 4. bölüm 14.lüğe kadar indi totalde. Evet. Diğer AB ve ABC'de de 9. ve 10. Bu geriye gidişten dolayı 2. bölümden sonra yapımcı yönetmeni değiştirme kararı almış. 3'ü ve 4'ü aynı yönetmen çekti ve aynı senaristler yazdı ama yönetmen de senarist de senarist bir ekip değişti. Şimdi 5. bölüm, önümüzdeki hafta 5. bölüm yeni bir yönetmen, yeni bir senaryo ekibiyle çalışıyorlar artık. Şu anda Çağatay Tosun yeni yönetmen. 5. bölümü o çekiyor. Fakat şöyle bir şey oldu. Bunu aslında bu haberin manşeti Hande Erçel ve Barış Arduç MIPCOM fuarına gidecekti. Fransa'ya gidemiyorlar. Çünkü bu dizinin reytingleri falan tepe taktık olunca stokları kullanmış bu giden yönetmen. Demişler ki sevgili Onur Akay, senin de tespit ettiğin gibi, geçen günkü yayında söylediğin gibi ağır gidiyor ya bu. Ağır bu, yani bu böyle külçe gibi bir dizi, yani senaryo sarmıyor. Yani konsantre olamıyoruz. Evet, hızlı akması lazım. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir aile gelenekleri, görenekleri konuşuluyor. Aşk geri planda. Hande Erçel demişler ki ya bunu hızlandır yönetmen, yani ne yapıyorsun filan. O da paniklemiş, eldeki stoklarla 3. ve 4. bölümü makaslayarak yeniden montajlamış. Stokları tüketmiş. Yani 5. bölümü 3 ve 4'te hızlandırmak için kullanmış. Anlatabiliyor muyum sahneleri? Ve dolayısıyla ne oldu? Şimdi elde 5. bölüm diye bir stok kalmamış. Bu cuma normal 5. bölüm yayınlanacak ve Hande Erçel ile Barış Arduç'un da salı günü, yarın Cannes'da olması lazım. MIPCOM fuarı başlıyor dizinin tanıtımı için. Demişler ki hiçbir yere gidemezsin. Cuma günü dizi teslim edeceğiz, edemeyiz kanala. Böyle büyük bir aksaklık ve o yüzden Hande Erçel Fransa'ya, Barış Arduç da gidemiyorlar. Ne diyorsun? Bu çok amatörlük değil mi bu? Yani tabii Bilal abicim, işte hem senaryo hatası, bu herkese örnek teşkil etmeli ama böyle söylüyorlar da bence reyting almıyoruz, bir de dünyaya mı rezil olalım diye böyle bir şey çıkarıyorlar. Kesin. Yok ben ama öyle düşünüyorum. Satmaya çalışacaklar yine. Hande Erçel'le Barış Çalışacaklar tabii de. Evet. Hani biz bari gitmeyelim dediler herhalde. Yani ne bileyim Bilal abi. Yaptılar, kızmasınlar ama ben öyle düşünüyorum vallahi. Ben bunu not alayım.
Ben bunu not alayım. Olacak eğer elinizde izlenme rekorları kıran herkesin elinde bir dizi varsa gidip gururla satarsınız değil mi? Yani siz de satın, biz de satılırsa geliriz gibi bir şey yani. Oradan da kurmuşlar böyle bir konu işte. Niye gidemedikleri için. Aslında stok ellerinde kesinlikle bence vardır. Yani onu düşünmeleri lazım. Yetiştirebilirler, montajı yetişmez. İşte onun için ben böyle düşünüyorum. Uluslararası arenada işte yüzümüz kızarmasın kaygısı olabilir yani bence. Aslında Türkiye'nin en çok konuşulan iki ismi değil mi? En yakışıklılardan biri, en güzel yüzleri arasında Türkiye'nin. İlginç, demek ki izleyici artık sadece güzel yüzlere bakmıyor, kanmıyor yani Bilal abicim. Ekrana kitlemek için sağlam bir yol ve inandırıcı karakterler lazım. İşte Afra Ramazan Demir'in Aşkında da niye yapım firması karışıyor? Sebepler bu. İnandırıcı karakterler için. Çok doğru. Evet, çok haklısın. Bak mesela şimdi biraz evvel yayına başlarken Fransa'dan, Cannes'dan Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un görüntüleri geldi. MIPCOM fuarı ile ilgili. Tabii. Orada ama bir gün gidip gelemezler miydi yani? Gidip hemen dönecek olacak uçakla sete. Yani. Evet. Orada dizilerinin şu anda tanıtımını yapıyorlar ve çok ilginç. İkisi de üzerlerinde, özellikle Çağatay Ulusoy bir mafya lideri biliyorsun dizide. Kıyafetiyle falan aynı kıyafetleri giymiş, aynı gömlek giymiş ve aynı araba. O dizideki arabasının aynısını bulmuşlar orada. Böyle mafya lideri, onun üstü açık bir arabası var ya, yeşil, çağla yeşili tonunda dizide. Evet. Orada öyle bir şov yapıyor ikisi şu anda, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir. Hande Erçel'le Barış Arduç da senin dediğin gibi giderlerdi. Öğleden sonra bu şovunu böyle bir şov Tabii. yaparlardı. Değil mi? Sabah ilk uçakla da Sete dönerlerdi. dönerlerdi. Ama rezil olmamak için gitme. Dünyaya rezil olmamak için gitmediler diyor Onur Akay. Ya Onur Akay, tam bir magazinci oldun çıktın. Kur'an çarpsın bak, şu yorumun var ya, şu yorumun var ya, harika bir yorum, biliyor musun? Hocam sizsiniz. Hocam Bilal Özcan. Estağfurullah. Estağfurullah. Manşeti atıyorsun artık. Eskiden de öyleydin de son zamanlarda. Harikasın. Ağzına sağlık. Tabii ben yazılarla manşeti rahat atardım ama yorumculuk ilk Bilal abicim seninle yapmaya başladım ben. Hani böyle magazini yorumlamayı senin canlı yayınlarına başladım. Sadece konuk oluyordum kendimle ilgili haberlere. Magazin programları beni hep yıllardır konuk ediyordu ama hani yorum yapmak gündemdeki bir konuya seninle başladı Bilal abicim. Canım benim. Elbette ki izleyenler seni, bu konuşmalarını çok daha iyi değerlendirirler. Onlar daha iyi not verirler ve seni çok iyi, çok beğendikleri için çok seviyorlar zaten ve senin yorumlarını da hep merakla bekliyorlar. Senin katılmanı merakla bekliyorlar ve hep soruyorlar. İşte bunun için. Bazı magazinciler, biz magazinci izleyen bazı isimler ve bazı ünlüler katıldıkları, yorumcusu oldukları programda, inan bana, senin çeyreğin kadar bile değiller. Bak, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Tam ekranlar yıllardır bu işi yapan bir gazeteci kardeşin olarak. O yüzden de kutluyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gerçek sizlere bu bu. ilgi ve izleyenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Televizyon programı yaparken yorumcuyum diyen kişiye cep telefonuna mesajla yorumlar geliyor. Oraya gelen yorumları okuyor, anlatıyor. Maaşla çalıştırdığı dışarıda bir tane magazin gazetecisi var. Tecrübeli bir gazeteci var. O bu yorumcuya, bu televizyon ekran önündeki bu kişiye gündeme ait konuşulacak konuları önceden kendisine gündem gidiyor, programda konuşulacak. O evinde oturan magazin gazetecisine, maaş aldığı yorumcuya cep telefonuyla yorumlar atıyor.
O da kendi fikriymiş gibi ekrana bakarak, telefonuna bakarak anlatıyor. Televizyonlarda öyle Tahmin ediyorum. televizyonlarda bu işler öyle zor değil. Yani önüne gelen magazin yorumcusu oldu televizyonlarda. Onur Akay, onun için sen çok kıymetlisin kardeşim. Çok teşekkür Yüreğine ediyorum Bilal sağlık, abiciğim. diline Eğitim ağzına çok sağlık. önemli. Bu piyasanın içinde olmak da yeterli değil. Eğitim yani. Eğitim Ee, tabii. Çünkü eğitimi olmadan yapanları görüyorum, fark ediyorum Bilal abicim. İlla bir gazetecilik değil de her gazeteci zaten yorumcu bir gazeteci sayılmaz. Gazetecilik çok başka bir şey. Siz gazetecisiniz Bilal abicim. O işin eğitimini almış, seneleri vermişsiniz. Usta Estağfurullah. çırak olarak yetişmişsiniz. Ama Estağfurullah. yorumcunun da eğitimli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii. Sırf Sanatta influencer, müzik de var. tabii influencer, Müzik affedersin lafını kesiyorum. Sırf influencer olduğu için, bilmem kaç milyon takipçisi olduğu için ya da işte oyuncu olduğu için ya da şarkıcı olduğu için ucundan kıyısından o magazin masalarına oturtulan çok insan oldu bugüne kadar. Yani o tabii. hak etmedikleri halde orada çıkıp genel müdürün ya da program müdürünün torpiliyle ya da patronun torpiliyle orada bu işi yapan çok insan oldu. Ama seyirci neyin ne olduğunu biliyor elbette seyirci. Sevgili Onur. Tabii görüyorlar. Yani karşılarına birden ile ilgili konu çıkıyor magazinde. Yaptıkları yorumdan anlaşılıyor hiçbir bilgileri olmadığı. Bir oyunculukla ilgili konu çıkıyor. Müzik bilgileri de oluyor. E, Yorumcunun şarkısı zannederek yapıyorlar. Görüyorum ben de yani. Evet. Aynen öyle. Onur Akay, senin de çok sevdiğin Ajda Pekkan. Evet. 80 yaşına merdiven dayayan Ajda Pekkan geçen gün Harbiye Açık Hava sahnesinde program yaptı ve yine çok güzeldi. Her şeyiyle dört dörtlüktü. Bir ara tanıdığı bir seyirciyle konuşurken onlara dedi ki ya siz evlenip de geldiniz buraya, üstelik dedi, evlendiniz de dedi. Londra'dan gelen yakın arkadaşlarıymış onlar. Ben evde kaldım dedi Ajda Pekkan. Ya sence Ajda Pekkan evde mi kaldı? Ne diyorsun? Evet. Yani ben bu evde kaldım esprisi Bilal abicim bir genç imajı yani. Evde kaldım kimlere söylenir? Yani onu bir önce düşünmek lazım. Genç kızlara atfedilen değil mi? Yani böyle hani modası Tabii. geçmişte bir tabir gerçi artık. Türkiye'de Tabii. artık evde kalma diye bir şey kalmadı. Geç yaşta evleniyorlar. Gençler artık. Genç nesil O eskiden daha diyor. Evet. tabii. Eskiden diyor. Ama Evet. yani Ajda Pekkan yani bir konser dinlemek de değil aslında Bilal abicim. Böyle aynı zamanda bir halkla ilişkiler ve imaj yönetimi dersi gibidir bence. Ya, Ne kadar ya, sahnesine ya. olan o görmek çok önemli bir şey. Herkesin izlemesi lazım. Tabii ben ama bunu bir göründüğü gibi böyle masum bir şaka olarak düşünmüyorum. Süperstar'ın imaj konusundaki dehasını herkes bilir. Bu da ustaca bence bir hamle Bilal abicim. Genç kalma hastalığı, nasıl söyleyeyim, zamanı aşma sanatı vardır yani. Yaşını her zaman saklamıştır. Yani şimdi neredeyse 80 yaşında ama tabii asıl yaşı değil, o bile doğru değil de ben daha önce açıklamıştım biliyorsunuz. Söylemiştim 1939 doğumlu. Bunun Sen bende söylüyorsun, birçok delili var. sen söylüyorsun bana kızıyor, beni takipten çıkıyor ya. Ya yine Tabii Bilal Özcan'ın bir suçu yok. Ben bu konuyu gündeme getirmiştim söyledin. tabii ki. Yine söyledin. Kaç yaşında dedin Ajda Pekkan'ın? Şu anda kaç yaşında dedin? Bir daha söyle lütfen. 1939 doğumlu Ajda Pekkan. Hatta o 86 petrol yaşında yaptın. şarkısı. 86 yaşında yaptın kadını. 39 doğumlu Bilal abi. Petrol şarkısını söylediği yıl 41 yaşında. 84. Atilla Özdemiroğlu ona 41 kere maşallah diyor. 41 yaşında. Onun ben görüntülerini tutun,
doktor ilgili 84 senesi. O zaman 87 yaşında diyorsun şimdi. 86,5. 1939 doğumlu. Bu eskiden gazinolarda da böyle şeyler var. Nüfus dosyalanıyor. Lütfen İzin alıyorlar. Bana kızmayın. Onur Akay arşivcidir. Belgelerle konuşur Onur Akay. Ya bana kızmayın. Lütfen bana var mı sende? Var mı belgesi? Sorarsa var mı belgesi? Gösterebilir miyiz? Tabii daha önce de açıkladım. Gösterebilirim bütün belgeleri. Hatta buna şahit olanlar var. Birçok ünlü isim şahit Atilla Özdemiroğlu'na. Bir kere maşallah demiş, 41. yaşında gidiyor petrolle bizi temsil etmeye Erozyon yarışmasında. Atilla Özdemiroğlu'yla çalışmıştı değil mi o besteye? Tabii. Atilla Özdemiroğlu'nu buradan analım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Severdim. O da beni severdi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ünlü müzik üstad böyle. Hani derler ya, profesör 10 tane profesör seviyesinde çok büyük bir dehaydı. Tabii. Firuze şarkısı da onundu değil mi? Firuze şarkısı. Çok değerliydi Bilal abicim. Allah rahmet eylesin. Dün konuştuğumuz sevgili Müjdar'ın da uzun süre birlikte yaşadığı bir insandı. Evet. Ya ben sizin gazetecisiyim, ne yapayım, bana kızmayın Allah aşkına. Bir isim konu açıldığı zaman mutlaka ne biliyorsam söylemek ihtiyacı duyuyorum. İşte tabii. Onların aşkı da çok büyüktü. Allah rahmet eylesin. Petrol şarkısı zamanı 41 yaşındaydı. O zaman tabii. 84 senesiydi ya da 83 senesiydi. Eurovision'a gittiğinde Eurovision şarkı yarışmasında 13. oldu ve üzüntüsünden Türkiye'ye dönmedi. Los Angeles'a gitti. Oraya yerleşti. 3 sene Los Angeles'ta yaşadı Ajda Pekkan mahcubiyetinden. Türk halkının yüzüne bakamam yakınlarına söylediği ve orada Los Angeles'ta yaşarken öyle bir albüm yaptı ki kariyerinin en güzel albümünü yaptı. Döndü geldi bomba gibi patladı burada. Yani hırsından. Tabii. Hırsından. Tabii biliyorum, duydum yani ben o zamanlar tabii küçük abicim ama daha sonra okudum, eski haberleri gördüm hep, duymuştum öyle olayları. Evet. Yani işte 41 yaşındaymış o zaman. Atilla Özdemir, Nano Varol değil mi? Varol muydu acaba? Evet. Onun gecesinde, anma gecesinde Nilüfer dahil birçok ünlü isimlerin önünde söylemiş bunu. Rahmetli Özdemiroğlu. Ben onu kaynak alarak araştırdım. Hem Ajda Hanım'ın bir doktorundan, doktorlar Türk musikisini sever. Onun için benimle fasıl yapan doktorlar çok. Bana yaşını, gerçek nüfus cüzdanını söylemişti. Ve aynı zamanda az solistlerle ben hep bir aradayım biliyorsunuz Bilal abicim. Eski yıllarda az solistler izin belgesi alır. Tabii. Sonra o izin belgeleri az soliste verilirmiş. Hepsinin nüfus cüzdanı içinde. Emniyetten evet. izin belgesi alınmadan sahneye çıkılmazdı eskiden. Aynen. Evet. O belgede dosya olarak az soliste verilirmiş kadrodakilerle ilgili. Biri gelirse işte diye gösterebilmek için kuliste. Evet. Fakat işte bu belgeleri içinde nüfus cüzdanı Ajda Pekkan'ın birçok az soliste bana onları da gösterdi. Nüfus cüzdanı gördüm yani. Gözümle de gördüm diyor Onur Akay. Ajda Hanım yani Onur Akay doğruları konuşur. Hep doğruları konuşur. Ne olur aranızda halledin. Ajda Hanım'ın benim üzerime ne olur. 42 doğumlu da Semiramis Pekkan. Bilal abicim. Semiramis Pekkan'ın da yaşı büyükmüş o zaman. Yani aralarında zaten 2 yaş fark olduğuna göre iki kardeşin arasında o zaman Ajda Pekkan 86 yaşındaysa Semiramis Pekkan da 84 yaşında. He? Maşallah yani değil mi? İşte hem genetik hem çok iyi. İşte yani Ajda Pekkan'a Cem Özdemir şey dedi, Türkiye'nin demli genç kızı dedi ya. En demli genç kızı deyince o da evde kaldım diyecek tabii, ne desin? Yani işte böyle algı, en çok yaşını saklayan,
yaş almaktan. Şimdi en çok böyle saklayan Ajda Pekkan'dır. Bir de Yılmaz Morgül çok yaşını saklar Bilal abicim. Bir de inanılmaz, yani hani ufak hatta civcivler yesin denir ya Bilal abi. Evet, evet, evet. Yılmaz Morgül onu da yapmıyor. İnanamıyorum yani. Ona 1982 doğumluyum diyor Yılmaz Morgül. Ben yetiştim Bilal abicim. Yılmaz Morgül'le 1996 Bodrum'da Müzeyyen Senar'ın kızının barı vardı. Dar Kapı, bilirsiniz. Orada düet yaptık. O zaman ben 19 yaşındayım. Yılmaz Morgül 32 yaşındaydı. Yani bunun da ispatları var. Mesela Adana'da Morgül'ün mesleği masörlüktür Bilal abicim. Bilirsin belki. Biliyorum. Kendisi de masaj uzmanıyım demişti. Hatta İbrahim Tatlıses'in de masörü. Evet, evet, yani yapar, sevdiği insanlara, saydığı insanlara yapardı, evet. Daha ünlü değilken de İbrahim Tatlıses'e masaj yaparmış. O zaman da onu bilenler var. Yani yaşını kaç olduğunu, işte 82 doğumluyum demişti. Şaşırmıştım ben. Evet. Yani o da öyle küçültür ama gerçek yaşı onun da 1964 doğumlu. Yani 62 yaşına girecek. 14 Ocak'tı sanırım. Tabii 14 Ocak da 62 yaşına basacak Yılmaz'da. Böyle küçültmeye gerek yok artık yaşları. Ne Ne gerek gerek var var ki? Her yaşın ayrı var yani. Ne gerek var? Fakat şey çok güzel, teşhisin, kendisini genç kız gibi gördüğü için evde kaldım diyor. Eskiden, evet, eskiden dediğin çok doğru. Kız kurusu derlerdi hatta. Yani yaşı biraz böyle 30-35 falan olup da hala evlenmediyse evde kaldım derdi genç kızlar ve kız olan kız olarak hayatını devam ettirdi. O zaman şimdiki gibi onu bırak onunla flört et, onu bırak onunla flört et. Öyle bir şey yoktu. Özellikle kız aileleri için, yani kız evden dışarı çıkmazdı zaten. Pencereden bakarken bile peçeyle, yüzü gözükmesin, belli olmasın diye, değil mi? Ne zaman, yani eski İstanbul'dan bahsediyorum. Öyleydi ama ve Ajda Pekkan'ın da kastı o. Ben kız olarak evde kaldım. Yani hala genç kızım yani. Yani ne güzel bak, çok güzel, değişik bir şeye gittin. Benim de şöyle bir şeyim var. Kendisiyle ilgili eski bir haberi bulmuştum. Hatta o konuda bir video çektim. Instagram'da yayınlayacak biraz sonra arkadaşlar. Erkekler de çorap gibidir. İkisini de kaçmasını beklemeden değiştiririm diyor Ajda Pekkan. Yıllar önce söylüyor bunu. Erkeklere inanmamak gerektiğini anladığım için hiçbirine kalbimi bağlamamaya karar verdim. Benim görüşüme göre erkekler çorap gibidir. İkisinin de kaçmasına tahammül edemiyorum. Bu yüzden bıktığım ya da sıkıldığım anda değiştiriveriyorum diyor, demişti. Yani sen bu kadar çok erkek değiştirirsen tabii ki koca bulamazsın, evde kalırsın demek istiyorum ben ama e, Evet. senin yorumun çok daha çarpıcı. Kutluyorum seni. Hala o genç gördüğü için kendisini evde kaldım sözü, değil mi? Tabii tabii. Yani etraf sürekli hep bu konuyu konuşuyor. Ajda Pekkan'la ilgili bu konu konuşuluyor. Artık insan da yani kendini genç kız gibi görür yani. Ne kadar kişi bunu konuşursa her an, ama Ajda'yı kim görse yaşından, işte kaç yaşında görünüşünden konuşur. Ben de çok beğendim Cem Özer'in de o sözünü. Türkiye'nin en genç kızı sözünü. Evet, evet, evet. Çok güzel bir söz. Cem Özer zaten çok başarılı bir showman aslında. Keşke televizyonlarda show programı devam etse. Tabii, tabii. Evet. Geçenlerde de bir film çekmişti de bir oyuncuyla fotoğrafını ben yakaladım. Onu paylaşınca biraz bana sitem etmiş Özer Instagram'dan. Buradan da sevgilerimi göndereyim. Ama yani bir haber değeri var değil mi Bilal abi? Tabii, tabii, tabii.
Cem Özer çok tatlıdır. Bakma öyle sitem ettiğine. Çok kafa dengidir aslında. Evet, sitem etmekte tabii bazı şeyler ortaya çıktığı için kendince haklı olabilir ama sen de işini yapıyorsun yani. Sen de sonuçta bir medya sitesinin yöneticisisin, patronusun, sahibisin. Serenay Sarıkaya Biricim markasıyla 32 milyon liraya anlaşmıştı ya reklam için. Zaten devam etti, yıllardır devam ettiği bir firma. Geçen sene 25 milyon alıyordu, 32 milyona çıktı bu sene. Kıvanç Tatlıtuğ da bir firmayla anlaşmış, giyim firmasıyla 44 milyon liraya. Kıvanç Tatlıtuğ da diyorlar ki işte ünlüler ne kadar çok para kazanıyor. Ya ünlüler gerçekten abartı mı kazanıyor sence Onur Akay? Şimdi bazı konser fiyatları görüldüğü gibi değil Bilal abicim. Piyasada yükseltiliyor. Basında yer alan bazı yılbaşı geceleri programı, bayramları, ekstralar, özellikle Kıbrıs'tan alınan e, paralar gerçeği yansıtmayan çok var Bilal abicim Türkiye'de. Tabii ünlüler kazanıyor ama o kadar da gideri var. Şimdi mesela bir markanın yüzü olduğu zaman belli bir süre başka bir markanın yüzü olamıyor. Olamıyor. Gelen teklifleri değerlendiremiyor. Ona göre bir fiyat alıyorlar. O reklamın bir belli süresi var. İşte çekilen diğer versiyonları çıkabiliyor. Anlaştıkları tarihe kadar oluyor yani o fiyat aslında. Evet. Sadece bir reklamda oynayıp da çekiliyor gibi değil yani. Hani bir 15-20 saniyelik değil yani. Onun afiş çekimleri oluyor, bir sürü şeyleri oluyor. Yani onun yüzü oluyor resmen yıl mesela. Başka bir firmaya gidip de tekrar da onun yüzü olamıyor. Çünkü o da öyle, inandırıcılığı kalmıyor o zaman. İnandırıcılığı kalmıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Sonra bazen dizilerde oynarlar, reklamlarda oynayan kişi olursa o bile diziyi etkiliyor. Dizide sorun bile yaşanabiliyor. Dizideki karaktere inandırıcılık gidiyor. Yaşandı böyle bir şey. Geçtiğimiz senelerde eleştiri alan oyuncular oldu. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ zirvede kazananlar arasında Evet. Türkiye'de. Ama Serenay Sarıkaya da iyi oyuncu. Kıvanç Tatlıtuğ çok çok geliştirmiş. Çok iyi bir oyuncu yani. Hem de özel hayatıyla örnek herkese magazin kuşu olsun. Serenay Sarıkaya da tercih edilen, çok istenen biri. Yani Kibariye bile benim hayatımı demiş. Şimdi Güllü'nün vasiyetiydi, çok isteğiydi. Sesini de severdi. Şimdi ona mikrofon tutuyor Kibariye'ye. Üzüldüğünü dile getiriyor. Başsağlığı diliyor. Orada bir de işte sizin de hayatınız film olursa Kibariye Hanım kim oynamasını istersiniz? O da Serenay Sarıkaya diyor. Evet, Onur Akay. Zerrin Özer de yıllar önce Serenay Sarıkaya benim hayatım film olursa Serenay Sarıkaya oynasın demişti, biliyor musun? Zerrin Özer... Onu bilmiyorum, unutmuşum, duymamışım. Belki duyduysam bilmiyorum. Evet. Evet, Serenay Sarıkaya'yı herkes çok başarılı buluyor. Öyle, sen de öyle, ben de öyle. İşini çok iyi yapıyor. Evet. Dolayısıyla da yani reklam firmaların onu tercih etmesi olağan. Kıvanç da öyle, değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ da öyle. Evet. Yani neredeyse erkek sanatçılar bile diyecek benim hayatımı Serenay Sarıkaya oynuyor. O kadar. Herkes onu istiyor. Sesi de güzel tabii. Şarkıcıların hayatını güzel oynayacağını düşünüyorum ben. Vallahi Güllü'ye çok yakışır. Bence Güllü'yü oynasın. Güllü'nün hayatı olsun. Çocuklarına bir miras da fazla bir şey yok. Maddi sıkıntı çekmesinler. İyi bir para alırlar. Zaten şarkılarından terip edecek çok artık. Bu şekilde medyanın yaptığı yanlışlıklara bir hayır vardır denir ya Bilal abicim. Evet. Güllü'nün efsane olması milyonlar tıklanıyor şarkıları vallahi.
Güllü'nün şarkıları milyonlar tıklanıyor ama bakalım o paraları evlatları alabilecek mi? Ya maalesef Onur Akay çok güzel bir konuya değindin ve bu işi en iyi bilenlerden biri olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Her şeyden evvel bir konservatuarlı bir sanatçı olarak, bir şarkıcı, bir akademisyen olarak senin çok değerli kitapların da var. Müzikle ilgili akademik kitapların da var. Piyasayı da çok iyi biliyorsun. Ya insanlar, müzisyenler, beste yapanlar, yorumcular haklarını ne yazık ki alamıyorlar ya Onur Akay Türkiye'de. Yani çalınan şarkılardan, söylenen şarkılardan, ne bileyim otellerde, alışveriş merkezlerinde tekrar tekrar dinlenen, çalınan şarkılardan kazanamıyorlar. O paralar ne oluyor? Nereye gidiyor? Kime gidiyor? Müzik bu birlikler mi alıyor? O sivil toplum kuruluşları müzik sektöründeki onlar mı topluyor bu paraları? Sahiplerine ulaşmıyor mu? Bu konuda çok söylenti var. Ne diyorsun? Senelerdir böyle şeyler yaşandı, yaşanıyor. Ama MESAM şimdiki başkanı Recep Ergül bu konuda çok titiz. Ben ilk defa bir başkanın bu kadar titiz çalıştığını görüyorum. İnşallah bütün diğer meslek birlikleri de bu yönde olur. Yorumcuların, şimdi MESAM bestekar, söz yazarı ve bestekarların bile. Yorumcularım var Güllü gibi mesela. Mio 1. Mior 1. Evet, Mior 1'den haklarını almaları gerekiyor. Her yerde ama işte sorunlar oluyor. Mesela nasıl anlatayım? Bir kooperatif kuruyorlar. Kooperatifin başkanı neler yapıyor atıyorum. Yani bir tek burada değil, Türkiye'de her meslekte böyle şeyler yaşanıyor. Burada da maalesef ki yaşanıyor. En başından bu yana da yaşandı. Yani sonradan duyuyoruz, öğreniyoruz. Birçok isim söylenebilir ama tabii gerek yok. Ama sonra da çok kişinin ağını alıyor. Hakkını yiyor Bilal abicim. Yapımcılar da senelerce yaptı. Unkapanı'nda 5 sene imzalar atarak o aynı şekilde oyuncular atılarak düşük ücretlerle oynatıldı ki en çok Unkapanı, kurt kapanı derlerdi ya Bilal abicim. Evet, senelerce bağlarlar. Allah rahmet eylesin. 1 milyon satmıştı İlnaz. Biz konserlere de gitmiştik. Benim kadronu almıştım. Ve de ne biçim yani o kadar çok kişinin çok yüksek para alması lazım. Ne komik ücretler ödedi albümüne o seneki plak şirketi. Sahiplerini de tanırdım yani. Yani işte bunun gibi kimlere yapılmadı ki bile çok hak yendi yani. Tabii. Güllü inşallah yani kendisine düşeni alabilir evlatları ya Güllü'nün. Çünkü dediğin gibi milyonlar elbette ki bestecisi söz yazarı alacak ama yorumcusunun da bir hakkı var. Yorumcu da alacak. İnşallah kendisine düşen evlatlarına gider. Alabilirler. İnşallah. Aslı Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i çok soruyorlar arkadaşlar. Hadi bu sefer Tarçın. Susmalısın. Bu sefer Tarçın avlıyor değil mi? Leo değil. Tarçın susmalısın. Bizimki de geldi gitti. Abicim dün de ben Leo ile gezmeye çıktım. Sahilde. Bir grup vardı. Beni görünce hani hep izliyoruz dedi. Bilal Özcan da havlayan Leo bu mu diye sordular. Canım. Dün böyle bir şeye rastladık. Evet dedim, o dedim, sohbet ettik. Ayrıldık. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet. Sevgili Onur Akay, Mert Ramazan'la Afra Saraçoğlu'nun ile ilgili bana gelen bir soruyu sana yönelteceğim. Bana diyor ki insan Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nu konuşuyorsunuz Onur Akay'la ve aralarındaki aşkın bitmediğini söylüyorsunuz diyorlar. Peki Bilal abi aşk bu mu? Aşk bu mu? Yani aşk hiç yan yana gelmeyecek mi? El ele tutuşmamak mı? Hayranların karşısına çıkmamak mı? Yani aşk bu mu diyorlar.
ben onlara kendimce cevap verdim ama senin de fikrini merak ediyorum sevgili Onur Akay. Evet, işte bir de öyle bir şarkı var ya, ne güzel sormuşlar Bilal abi. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Diye bir şarkı vardır ya. Çok güzel yani. Biraz Nasıl devam et. güzel Biraz anlatıyor. rica etsem biraz söyler misin? Öyle güzel söyle. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, gözyaş dolu. Çok güzel bir Amir Ateş eseridir Bilal abici. Çok güzel. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel yorumladın. Bu soruya da çok uydu yani. O kadar böyle birden aklıma getirdi şarkıyı. Uydu ettirdi bana. Evet. Evet yani bence de ben onlara katılıyorum değil ama ne yapsınlar? Onların bir işleri var. Biraz önce de değindik bu konuya. Diğer Evet. konumuzda inandırıcılık için, oynadığı roller için bu piyasada rating almayı büyük sıkıntılar yaşıyor biliyor oyuncular. Uzun süre Tabii, ara verilip reklam teklifleri düşebiliyor. Onun tabii. için daha gençler, yaşları genç, e, profesyonel düşünüyor. Fakat kesinlikle onlar için aşk o değil. El ele de tutuşlar, göz göze, diz dize, söz söze. Her zaman akşamları, geceleri demişler ki yani bir isim o da bazı haberler verir piyasada. Afra ve Mert artık birlikte kesinlikle anılmak istemiyor diye yazmış gazeteci. Geçen senelerde de aynısını yazdı. Buna benzer dedi ki Afra ve Mert artık birlikte kesinlikle istemiyor dedi. Bir hafta sonra Mert Afra'nın evinden çıktı. Aynen. Aynen. Yine çıkarsa şaşırmasın. İsmini verdi, anlamıştır Afran fanları. Hepsi biliyorlar. Biraz evvel de zaten bu konuda yazışıyorlardı. Aynen söylediğin gibi. Onlar işte anti dediğimiz grubun başını çekiyorlar aslında o kişiler. Onların da Evet, evet. onların da çıkarı menfaatleri başka. Başka yapımcılar, Evet, evet. başka Bela bile yapımcılarla okudu Bilal abi. Bela bile okudu Afran fanlarına bir kere. Yani ne kadar. evet, başka yapımcılardan nemalanıyorlar. Başka yapımcılarla araları iyi. O yüzden kendilerini rakip gördükleri yapımların starlarını karalama gayretindeler. Bunu zaten senin benim gibi yıllardır bu işin içinde olan, bu sektörde olan herkes biliyor, fark ediyor. Tabii. Fanlar da artık öğrendi ve Bizi de nemalanıyor zannedenler var. İşte Gmail'imi, işte yapımcılarla. Hayatta hiçbir oyuncuyla ilgili veya hiçbir yazdığım yazıyla sanatçıyla ilgili bir kişinin isteği üzerine yazmadım veya bir ücret asla, karşılığında yazmadım Bilal abicim ve konuşmadım ben. asla seni bilen Sen de öylesin biliyorum. tabii. Seni bilen, beni bilen herkes biliyor zaten nasıl olduğumuzu. Bu arada Mert Ramazan Demir'in seti bitti. Evet. 58 gün sürdü. Aşağı yukarı 7 günde, 8 günde bir bölüm çektiler. Ve şimdi tatil zamanı. Şimdi tatil zamanı. Yeni dizisi başlayana kadar bir süre Mert Çekimlere tabii. Okuma provaları başlayarak tatil yapar mutlaka ve Bilal abicim nasıl olacak tabii diye soracaksınız sanırım değil mi? evet. Bir süre tatil yapar, dinlenir yani değil mi? Tabii. Hatta ben demiştim tatil planları var diye burası için. Evet, Ama bu yeni gelişmeler oldu. İşte Afra'nın dizisi, Mert'in imzaları, sonra Afra'nın Paris seyahati evet. moda haftası için. Ama Bilal abicim şöyle bir durum. E, Şimdi nasıl anlatayım? Afra'nın seti ilerledi. Yani sete çıkmasının tarihi ilerledi.
hala yetişmeyen bazı şeyler var sanıyorum ki. Orada da biliyorsunuz senaryo değişikliği oldu fanların tepkisi nedeniyle. Evet. Ve Kasım'ın başları hatta ortalarını bile bulabilirmiş benim duyduğum. Sete çıkması yani. Afra'nın da vakti olduğu için ama Mert'in de çok büyük bir vakti yok. Okuma provalarına başlayacakmış Mert'te. Yani onun bazı çalışmaları sürebilir, belki değişebilir ama onun da okuma provaları yakınmış. Yurt dışına gitme ihtimali varmış. Evet. Ama kesin değil. Ben de kesin olarak bilmiyorum. Fakat bir günde olsa, 2 günde olsa buraya gelecekler. Asos'a. Belki Mert görecek onu bırakıp Akçay'a, Afra'yı. Afra 1-2 günde belki burada kalabilir. Ailesinin yanında. Evet. Ama bir günde olsa, 2 günde olsa Asos'a gelecekler. Ben onu öğrendim. Mert Ramazan Buradan öğrendim. Akçay'da da öğrendim. İstanbul'dan değil. Evet. Mert Ramazan Demir'in Asos'ta aldığı evde bir tatil onlara çok iyi gelir. Birlikte bir tatil onlara çok iyi gelir. Umarım bu arada işte bu yeni yapımlarına sete çıkmadan evvel ikisini birlikte gazeteci arkadaşlarının yakalama fırsatı olur. Çünkü onlar kendiliklerinden asla birlikte poz vermezler. Böyle bir şey. Çünkü Afra Saraçoğlu'nun söylediklerinden de zaten bu konuda yapımcıdan tembihlendikleri açıkça belli. Dolayısıyla muhabir arkadaşlarının becerisine kalmış artık ya da halkın onları bir yerde görüp bir video, bir fotoğraf çekmesi gerekiyor bir arada. Ama mutlaka ben tahmin ediyorum bu sezon düşecek yani bir şeyler olacak Bilal abicim. İnşallah başka sorunlar çıkmaz da İnşallah. yine araları bozulmasın da araları çok iyiymiş. Ne güzel. Bayağı yani herkes Afra öyle dedi ama işte durum öyle değil. Zaten anlattık. Geçen canlı yayınlarımızda da konuştuk Bilal abicim. Çok Evet. çok iyi giden yani işte hani bu nasıl aşk dediler ya ben de şarkı söyledim. Aşk bu mu sevda bu mu? Evet. Onlar aslında çok mutlu yani. İlla öyle görülmesine gerek yok ki. Onlar zaten bir arada Bilal abicim. Aşklarını da yaşıyorlar, sevdalarını da yaşıyorlar. El ele de tutuşuyorlar, göz göze, diz dize, söz söze. Yani gece 2'den sonra da olsa buluşmaları, gizlice de olsa yani yine böyle aşklar daha da aslında uzun sürer. Gizli aşkı söyleyemem derdim. Gizli aşkı söyleyemem derdimi. Tam o şarkı oldu ya. Tam o şarkı oldu. Hakikaten onların aşkı çok güzel Evet. yakaladın. Aralarının çok iyi olduğunu söylemen de çok güzel. Umarız bu böyle bu şekilde devam eder. En son fotoğrafı Bugünkü bilgileri Akçay'dan aldım. İstanbul'dan değil. Evet. 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 Burası uzak ama yani burası da önemli bir bölge Afra Saraçoğlu için biliyorsunuz. Duyabiliyorum bazı şeyleri. Tabii. Aynen söylediğin gibi ve bugün şeyi de gördük sabahtan itibaren dizinin kapanışında, setin kapanışında artık sona geldiklerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler ya ekip olarak bize bir şey olmaz ekibi olarak Miray Dener'le Mert de orada. Evet. Orada Mert'in ne kadar mutlu olduğunu, nasıl güler yüzlü olduğunu, nasıl gözlerinin de güldüğünü hepimiz gördük herhalde, değil mi? Neşesi hiç eksik olmasın. Yani iş hayatında da geçen gün de senin de çok sevdiğin o röportaj, hafif çakır keyifken bizim Evet. Mustafa Ağdağ ile görüşürken, konuşurken nasıl neşeliydi, nasıl gülücükler saçıyordu etrafa. Demek ki hayatında her şey çok güzel gidiyor Mert'in. Bu da senin sözlerini doğruluyor. Tabii Bilal abicim daha önce morali bozuk hissediyorduk zaten. Hemen onun mimiklerinden anlaşılıyor değil mi? Mesela inşallah demişti bir hayranına. İnşallah barışırsınız Afra ile deyince o da inşallah demişti. Evet. Yani oradan da belli oluyor. Afra'nın
anlattıklarının perde arkasını zaten ben anlattım. Tabii Evet, antiler var. İşte böyle yazanlar var. Kesinlikle anılmak istemiyorlarmış. Yok işte böyleymiş. Onlar çok önce ayrı. Peki diğer kızla birlikte dediniz. Antilere ben soruyorum. evet, O Latle Pierre tarzında bir şey işte. Nasıl bir şeyse görüntülenen. Hani nerede kız? evet. Öyle bir aşk olsa gümbür gümbür gösterdikleri hiç gördünüz mü? Nerede yani? Hemen anında ortaya çıkardı her şey. İşte yani e, doğrusunu ortaya çıkaramıyorlar. Profesyonel oldukları için işleri gereği yani. Aynen. Leo mu? Leo mu havlayan? Şimdi Leo geldi beni çağırıyor. Artık gel diyor. Çok güzel. Leo'ya çok selamlar. Peki sevgili Onur Akay, çok teşekkür ederim yayınıma Ya katıldığın için. vallahi Bilal abicim eski yıllarda da Chico diye bir köpeğim vardı. Sürekli Profesör Doktor Tamer Dodurga veteriner hekim. Çok değerli dostumdur. Benim bütün sahne programlarıma eşiyle gelirdi. Ve birçok ünlü ismiyle köpeklerine işte iğneleri o yapar, mamalar hediye eder, televizyon programına konuk oluruz. O zaman HBB kanalları vardı çok meşhur. Daha uydu yok. Köpeklerimiz televizyonda iğne olurdu. Evet. Onun programında canlı yayında Chico. Bir gün Ortaköy'de Chico ile böyle gezerken tanıdım dedi. Ben de yeni çıkmış işte o yıllar 90'lar. Deli mi dedim yok köpeği dedi. Bilal abicim aklıma geldi. Dün de Leo'yu tanıdılar. Yani bizim canlı yayınlarımızda Leo'yla Tarçın bile isim yapmış yani. Evet, Bilal Özcan 70 ülkede izleniyor. Akçay bile isim yaptı. Belediyeden bana reklamını yapıyorsunuz deyip teşekkür edenler oldu. çok Ee, güzel. Yurt dışında Akçay'dan bahsediyorlar. Yurt dışı magazinlerinde. Ne güzel. Ne güzel. Böyle. Ne güzel sevgili Onur Akay. Onurcuğum çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Yayınıma renk kattığın için. Eksik olma. Ben teşekkür ediyorum. Kimse de Afran fanları hiç üzülmesin. Çok çok iyiler. Zamanla anlayacaklar. Biraz zamana ihtiyaç var. Alıştık artık zaten. Sizler de alıştınız. Yine eskiye döndük. 3 yıl önceye hani ne denir Bilal abicim böyle tekrar eder ya Ha, öyle bir şey evet, yaşıyoruz gibi evet, düşünün. evet, evet. Yani ama bu doğal yaptıkları işlerden dolayı, işlerinden dolayı böyle olması da anlayabiliyoruz. Evet. Evet, Aşkları çok iyi. İnşallah bir sorun olmaz diyelim. Ben de teşekkür ediyorum. Bilal Can TV'de olmak çok güzeldi. sağ ol. Türkiye'nin en usta magazin Teşekkür gazetecisi, ederim. en ünlü magazin Estağfurullah. gazetecilerinden Bilal Özcan'la yine bir Estağfurullah. magazin yorumları yapmak beni çok mutlu etti. Keyif aldım. Sağ ol. Yorumlarınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Canım sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Eksik olma. Sevgilerim. Değerli dostlar, yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Lütfen like atmayı, beğen yapmayı ve abone olmayanların abone olmasını rica ediyorum. Sevgiler, saygılar.